Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel, çok farklı bir patik yapacağız. Ben patiğimde gri ve pembe tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimizi 3 numara hanımlar. Sizlere modelimi de göstereyim. İşte patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, harika bir model oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Model bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bu üst bölümden başlıyoruz. Bu ön bölümünü tamamladıktan sonra taban kesimini yapıyoruz. Sonra arkasını örüyoruz. Arka bölümü örerken misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane yedek şiş daha kullanacağım. Hemen başlayalım patiğimize. Patiğimize bilek kısmından başlayacağız hanımlar. Pembe ipim ile başlayacağım. 13 ilmek olarak 13 ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde. Birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek daha atıyorum. 13. 13 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Kenarımız sağlam olsun diye. Geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin bu bölümünde, yani şu bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa, yani düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oluştu. Buraya hanımlar yine haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. 13 ilmek üzerinden. Yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine burada da kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi haroşa, yani düz olarak örüyorum. Bu bölümde 13 ilmek üzerinden haroşalarımızı örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüğümüzde hanımlar şöyle burada 2 diş haroşamız oluştu. Hanımlar, biz bu bölümde şurada toplamda 7 diş haroşa öreceğiz. İkisini ördük. Şimdi buraya toplam 7 diş haroşamızı renkli ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, 7 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi gri ipimize geçeceğiz. Kenarlardan hemen artırmalarımızı yapacağız. Bakın toplamda 3 tane ajurlu modelimiz var. Ajurlu model aralarında şöyle birer ilmek tersimiz var. Şimdi modeli yapacağız hanımlar. Bu aşamada gri ipimi alıyorum. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Şu şekilde ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şimdilik şu pembe ipimi buradan keseceğim hanımlar. Öncesinde gri'nin ucunu şöyle pembeye düğümleyeyim. Burayı sıkılayım. Evet, buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Pembe ipimi kesiyorum. Şimdi gri ipimizle patiğimize devam edeceğiz. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğini yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki bakın ilk ajurlu model desenimizi yapacağız. Bakın bir tane artıracağız. Bir ilmek düz öreceğiz. Bir daha artıracağız. Bakın artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Yanına bir daha artırma yaptım. Yanına bir tane düz örüyorum. Bu ilk modelimizi yaptık hanımlar. Model aralarında bir tane tersimiz var. Ortaya bir ilmek ters örüyorum. Şimdi ikincisini yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar yanına bir artırma yapıyorum. Bir tane daha düz ördüm. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde ikinciyi de yaptık. Şimdi üçüncü modeli yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Yanına bir daha düz örüyorum.
Bu son bir kenar ilmeğimi de düz ördüm. İlk artırmamızı yaptık hanımlar. Toplamda 6 tane ajur yaptık. 6 ajur 6 tane artırma oluyor. İlmek sayımız 6 tane arttı. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar arka yüzde ilmekleri ters örüyorum. Sadece ön yüzde ters ördüğüm ilmekleri düz öreceğim. Ön yüze ters örgü düşecek. Bakın buraya bir ilmek düz örüyorum. Bu ön yüze ters düşüyor. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın burada bir ilmek düzüm var arada. Bunu düz örüyorum. Bakın tam olarak şu bölümlerden bahsediyorum. Devam ediyorum. Yine ilmekleri ters örüyorum. 13 ilmeğimiz vardı. 6 ilmek arttı. Şu anda 19 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Artırmalarımızı ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmaları şöyle yapacağız. Bakın ortada 2 tane ajurun ortasında birer ilmek var. Bunları direkt olarak kabul edeceğiz. Her defasında bunların direkt ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yanına bakın bir daha ördüm 2. 2 ajurun ortasında bir ilmeğim var. Buraya kadar ördüm ajuruma kadar. Tekrardan artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Bakın ters ilmeğe kadar olan ilmekleri düz ördüm. Arada bir tersim var. Yeniden 2 ajurun ortasındaki ilmeğim şu. 2 ilmek düz öreceğim. Tekrar artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Yine aradaki tersimi örüyorum. 3. deseni yapacağız. Şimdi 2 ilmek düz öreceğim. Bir önceki sırada 1 ilmek örüp artırma yapmıştık. İlk artırmada bu defa 2 ilmek örüp artırma yapıyoruz. 3. artırmada da 3 ilmek örüp artırma yapacağız hanımlar. Öyle de hesap edebilirsiniz. Artırmamı yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. Yanındaki 1 ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece 6 ilmek daha arttı. 19 ilmek vardı. 6 daha artınca 25 ilmek oldu. Her seferinde ilmek sayısı 6'şar artıyor. Arka yüzde bu ajurlu olan ilmekleri ters örüyoruz. Aralarda birer ilmek düzümüz var. Onun da yeri belli zaten. Bakın arada bir düzüm var. Bunu düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor. Yine aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Şuradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. İkinci artırmamızı da böylece yapmış olduk. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ördükçe şekil kendini zaten gösterecek. Tekrardan kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ajuruma kadar öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, bu defa bakın 3 ilmek ördüm. Yine bakın direk ilmeğim burada. Artırmamı yapıyorum. Orta direk ilmeğimi ördüm. Yeniden ajurumu yapıyorum. Yanına 3 ilmek örüyorum. Bir önceki sırada 2 örmüştük. Şimdi 3 oldu. 3. ajurda 3. Aradaki tersimi ters ördüm. Yine 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Ajurumu yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Ajurumu yaptım. Yanına 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bu şekilde. Arada hanımlar bir tane tersim var. 3. deseni yapacağız. Yine 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın direğime kadar geldim. Ajurumu yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrardan ipimi şişime doladım. Yani artırdım. Bir başka deşle ajur yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. 3. artırmamızı yaptık. Böylece şimdi de şişimizde 6 ilmek daha arttı. 31 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri ters öreceğim. Aralardaki birer ilmeğim, model aralarındaki birer ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. Bakın model arasında bir ilmek düzüm var. Yine aradaki ilmekleri ters örüyorum. Model arasında bir düz ilmeğim var. Ve kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Böylece 3. ajurumuzu da tamamlamış olduk hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle baktığımızda hanımlar ördükçe şeklimiz kendini gösterecek. Bakın desenimiz yavaş yavaş ördükçe ortaya çıkıyor. Şimdi 4. ajurumuzu başlatalım. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu defa 4 ilmek öreceğim. 2, 3, 4. Çünkü 4. ajurdayız. 4 ilmek örüyoruz.
Tekrardan artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Yeniden artırmamı yapıyorum. Yanına 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Arada bir ilmek tersim var. Şimdi ikinciyi yapacağız, ortadaki deseni. 4 ilmek örüyorum. 2, 3, 4. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırmamı yaptım. 4 ilmek düz öreceğim. Yanında bir ilmek tersim var. Üçüncüyü yapıyoruz. 4 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar 4. ajurumuzu da yapmış olduk. Arka yüzde yine ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor hanımlar. Ajurlu desendeki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aralarda birer tane düz ilmeğimiz var. 6 ilmek daha artmış oldu. Böylece 37 ilmeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi her artırmada ilmek sayısı 6 artıyor. Çünkü 6 tane ajur yapıyoruz. Bu da 6 ilmek artırdık anlamına geliyor. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın arada bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Şimdi 5. ajuru yaparken kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek öreceğiz, ajur yapacağız. O şekilde beşer beşer ilmek sayıları, beşer ilmek ördükten sonra yeni ajuru yapacağız. Bakın 4. ajuru birlikte bu şekilde tamamladık. Şimdi aynı şekilde 5.'yi yapacağız. Bakın direkt ilmeklerinin sağına ve soluna artırmalarımızı yapacağız. Model böyle devam ediyor hanımlar. Artırma işlemi bu. Ben bu modelime toplamda hanımlar bakın sayarak göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ajur yaptım. 8 tane ajur var toplamda. Şimdi bu zamana kadar yapınca şişimizdeki ilmek sayısı da toplamda 61 ilmek oluyor. Şimdi hanımlar bu bölümde toplamda 4'ünü birlikte yaptık. Bir 4 tane daha yapacağız. Yani toplam 8 ajurumuz olacak. Buralarda 8 tane ajurumuz olana kadar patiğimizin bu artırma bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından modele birlikte devam edelim. Evet hanımlar, ben bu bölümde toplamda 8 tane ajurum olana kadar ördüm patiğimi. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve en son bu ajurum 8. Toplamda 61 tane ilmeğim oldu. Yani patiğimizin şu bölümünü yapmış olduk. Şimdi artırma yapmayacağız. Desen, kurulum, model hiçbir şey yok. İlmeklerin tamamını hanımlar 61 ilmeğimizi ön yüzde sıra sonuna kadar hepsini düz olarak öreceğiz. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örelim. Gelelim hanımlar. Ardından bu pembe haroşamıza başlayacağız birlikte. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi 2 sıra ördüm. Şimdi bu pembe haroşamızı yapacağız. Ön yüzde pembe ipimi ekleyeceğim. Haroşa örgüyü ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyordum. Tekrar hatırlatayım. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimizin tamamını bu şekilde öreceğiz. Şöyle şu birinci ilmeğim, hemen şu ikinci ilmekten sonra pembe ipimin ucunu şurada griye düğümleyeceğim. Eklediğimiz yeni iplerde düğümlemeyi unutmuyoruz. Şöyle düğümümü attım. Hanımlar, haroşa örgü ilmeklerimizin tamamını şu anda ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar yine bu pembe ipimizle düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Haroşa düşmesi için bu aşamada yine kenar ilmeğini aldım. İlmekleri arka yüzde de yine düz olarak örüyorum. Şöyle ön yüze baktığımızda pembe ile bir diş haroşamız düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördüm. Şu anda ön yüzdeyiz. Bakın şuradaki bir diş haroşamızı örmüş olduk. Tekrar griye geçeceğiz. Gri ile haroşa yapmayacağız. İlmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz hanımlar. Haroşayı sadece bu aşamada pembe ipimizle örüyoruz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi yine sırasıyla düz örüyorum. Pembe ipimiz beklesin. Ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde de yine ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters, gri ipimle ördüm geldim. Şimdi yine pembe ile haroşamızı yapacağız hanımlar.
Bu şekilde ilmeklerimizi bu defa bakın şu ikinci haroşamızı yapıyoruz bunu. İlmeklerimizi yine pembe ipimiz ile sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde yine düz olarak örelim. Yani tekrar buraya bir diş haroşa düşmesi gerekiyor. Ardından tekrar gri ipimizi alacağız. Bu defa ilmekleri yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örelim. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin taban kesimine başlayalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu bölümünü tamamladım, geldim. Bakın bir tane pembe diş haroşa, ardından 2 sırada ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters gri ipim ile ördüm. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi burundan başlayarak tabanını öreceğiz. Hanımlar, buruna 7 ilmek olarak başlayacağız. Yanlardan 2'şer ilmek keserek o ilmekleri ortaya ekleyeceğiz. Taban bölümde 15 ilmek olana kadar buna devam edeceğiz. Ondan sonra 15 ilmek üzerinden şu tabanı keseceğiz. Şişimizde hanımlar 61 ilmek vardı. 61 ilmekten burun kısmına 7 ilmek ayırınca geriye 54 ilmeğimiz kalıyor. 54 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 27'şer ilmeğimiz düşüyor. Öncelikle hanımlar, taban bölümünde kenardaki ilk 27 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 ilmeğimizi ördük. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 7 ilmek daha öreceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Saydığımızda burada da 27 ilmek kaldı. Şimdi 7 ilmek ördüm hanımlar. Yan taraftaki 2 ilmeği de kesiyorum. Bakın kestim. Kestiğim ilmeği de ortaya ekleyeceğiz. Orta kısımda bu defa 8 ilmeğimiz oluyor. Şimdi kesimden sonra geri döndüm. İlk kesimimizi bu kenardan yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğini örmeden alıyorum. Buruna 7 ilmek örmüştük. Kesim yaptığımız ilmeği de ekledik. 8 oldu. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 8 ilmeğimi arka yüzdeyim ters öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de arka yüzde olduğum için 8 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Ön yüzdeysek kesimi düzden yapıyoruz. Arka yüzdeysek de kesimi arkadan yapıyoruz hanımlar, tersten. Tersten ilmeğimi kestim. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledik. Ortada 9 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Ortadaki 9 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Ardından yandan 2 ilmek şöyle keserek bunu da ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim benden tarafta, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ortadaki 10 ilmeği ördük. Hemen buradan 2 ilmek daha tersten keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Şu an 11 ilmek var. Burun kısmında oval bir görüntü oluşuyor böylece. Ayak anatomisine daha uygun oluyor. Daha düzgün düşüyor. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ortadaki 11 ilmeği ördüm. Şimdi yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ortadaki 12 ilmeği tersten örüyoruz. Saymaya bile gerek yok. Orta ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. Öncelikle buradaki 12 ilmeği örüyoruz. Şu 12. ilmeğim. Bu defa yandan 2 ilmeği tersten keserek örüyorum yine. Orta kısımda bu defa 13 ilmek oldu. Burada 15 olana kadar devam ediyorduk hanımlar. Tekrar ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 13 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan yine 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Bu defa 14 oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Şimdi de arka yüzde 14 ilmeğimi tersten öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Şimdi yine şu kenardan 2 ilmek tersten keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Böylece tabanda 15 ilmek oldu. Artık bu 15 ilmek üzerinden kesimlerimize devam edeceğiz. Bakın hanımlar, burada ayak anatomisine uygun olsun diye şöyle oval bir görüntümüz oluştu patiğimizin burun kısmında. 15 ilmek üzerinden hanımlar şöyle yapacağız. 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek örüyorum. Bu sonuncu yani 15. ilmeği örerken yandan da ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri dönüyoruz. Yine aynı işleme arka yüzde de devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte bakın yandan da bir ilmek alıp ikisini keseceğiz. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden böyle örülecek. 14 öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Ön yüzdeysek eğer düzden kesiyoruz. Arka yüzdeysek de 15. ilmeği tersten kesiyoruz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta kalan şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmek kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını bu şekilde örelim gelelim, ardından patiğimizin arka bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin taban kesimini yaptım, geldim, şişimde sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Yanlardaki ilmekler bitti. Şimdi patiğimizin şu arka bölümüne geldik hanımlar. Bakın şu bölümlere. Burayı yaparken şöyle bu şekilde bakın şu kenardan gri ipimi alıyorum. Şöyle arkada biraz gevşek bir şey şöyle bırakacağım. Şöyle buralardan ilmekler çıkaracağız. Yedek şiş kullanacağım dediğim bölüme geldim hanımlar. Yedek şişler bu bölümde devreye girecek. Misinalı şiş kullanabilen buralarda misinalı şişini kullanabilir. Şu pembe olan ilk kenar ilmek yerine bakın, şu kenardaki ilk kenar ilmek yerine şu üst bölüm, şu yan kenarı. Buralara sırasıyla girerek hanımlar şöyle gri ipim ile ilmekler çıkaracağım. Dediğim gibi gri ipimi bu bölümde, şu arka bölümde biraz esnek bırakalım. Bu ip arkada böyle uzun kalmasın diye bir altından bir üstünden girerek ilmek çıkaracağız. İpi arkada kaybedeceğiz böylece. Bakın burada bir ilmeğim oldu. Alttaki griyi bakın bir alttan bir üstten tutuyorum ipi. Şurada 2 ilmeğim oldu. 3, 4, yine griyi alıyorum. Bakın şişim altından takarak ilmek çıkartıyorum. Burada 5 ilmeğim oldu. 6, 7. Bu şekilde ilmekler çıkarmaya devam edeceğiz. Gri kenar ilmek yerine geldim. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batıyoruz hanımlar. Şu 8. ilmeğim. Bakın gri'nin altından girerek çıkaracağım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yine şunun altından giriyorum. 16, 17, 18, şu 19, bir ilmek de şuradan çıkaracağım. Şöyle 20. Bu bölümden hanımlar bu şekilde 20 adet ilmeğimizi çıkarttım. Şöyle şurayı bir açalım. Bakın arkadaki ipi bu şekilde kaybetmiş olduk. Bu kenardan 20 ilmek çıkarttık hanımlar. Şimdi tabanda 15 ilmeğimiz vardı. Bu tabandaki 15 ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şurada ipimizin ucu kaldı. Yine onu da biraz gizleyerek götüreyim. Şu ikinci ilmeğim, yine 15 ilmeğimizi sırasıyla düz olarak örüyoruz burada. Şöyle. Tabandaki ilmeklerimizi öreceğiz. Sonra diğer kenardan yine ilmek çıkaracağız. Bu kenardan 20 ilmek çıkarttık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar aynı şekilde buradan da 20 ilmek çıkaracağım. Diğer şişime 20 ilmek çıkaracağım. Bakın ilk ilmeğimi şu gri kenar ilmek yerine girerek çıkarıyorum. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü, şu dördüncü, 5, 6, 7, 8, 9,
şu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve son kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum, 20. Hanımlar, buradan toplamda 20 ilmek çıkarttım. Karşıdan da 20 ilmek çıkartmıştım. 40 oldu. 15 ilmek de tabanda vardı. Böylece toplamda 55 ilmeğimiz oldu. Şu patiğimizin şu kenarlarına hanımlar ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Kalan ilmekleri de bakın şöyle gördüğünüz gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada şöyle ilk kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 7 ilmek patiğimizin kenarında haroşamız var, düz öreceğim. Şu 5. ilmeğim, 6, 7. Diğer ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Patiğimizin bu bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Tabanına geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmekleri de yine ters örmeye devam edeceğim. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu aşamada tabanda 3 şiş kullanmaya gerek yok. Şişin birini azaltacağım. Şöyle ki yine kenardaki 7 haroşamı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Arka bölümde 4 şiş var. Şu anda şiş sayısını azaltacağız hanımlar. İlmeklerimi örüyorum. Tabanda 15 ilmek vardı. 15 ilmeğin 7'sini ya da 8'ini bu şişimle öreceğim. Bu şekilde. Burada kalan 8 ilmeği de hemen diğer şişime alacağım. Tabandaki 15 ilmeği hanımlar kenarlardaki 2 şişe böyle paylaştırıyoruz. Hani taban bölümünde fazla şişlerle uğraşmayalım diye artık şişimizin biri boşa çıktı. 3 şiş ile artık bu taban bölümüne devam edebiliriz. Arka bölümüne. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Patiğimizin arkası bu şekilde tamamlanacak. Son 7 ilmeğim haroşa, yine düz örüyorum. Bu şekilde. Tekrar bilek bölümüne geldik, geri dönüyorum. Yine bu aşamada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenardaki 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Kalan ilmekleri de arka yüzdeyim ters öreceğim. Bu bölümde artık yapacağımız başka bir işlem, detay yok. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimiz düz örülecek. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Hemen diğer şişteki ilmekleri de yine arka yüzde olduğum için sırasıyla ters olarak örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim hanımlar. Şöyle. Bakın son 7 ilmek burada kaldı. Bunları düz olarak örüyorum. Evet. Şöyle baktığımızda hanımlar bakın şu patiğimizin arka bölümüne. Burada 2 diş haroşamız oluştu. Gördüğünüz gibi. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne hemen göstereyim. Şu arka bölüme toplamda 16 diş 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Hanımlar bu aşamada sizlerin yapacağı şu.
Patiğinizi örerken arka bölümü böyle bir kısım ördükten sonra zaten şu bölüm biraz daha açılacak. Ayağınıza girecek hale gelir. Birkaç diş haroşa daha olduktan sonra bunu bir ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. Arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde mutlaka ayağınıza ölçün. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Ben 16 sıra haroşa yaptım ama belki siz 17, belki 18, belki 15 yapacaksınız. Tam olacak sizin ölçülere göre, ayak numarasına göre bu şekilde ayarlanacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin topuğunu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 16 diş 16 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda 24 ilmek bu sol taraftaki şişime ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde yine kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olacak şekilde örüyoruz. Haroşalara yine devam ediyoruz. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm, sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte yine öndeki ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 6 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 5 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan bu 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki 5 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şu aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada hanımlar patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime alıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Bu şekilde her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne kesiliyor hanımlar. Aynı şekilde yapılıyor. Zaten gizli kesim olduğu için arkasında izi bile belli olmuyor. Yani hafif belli belirsiz oluyor. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı.
Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Şişimde tığımda şu anda 3 ilmeğim var. Üçünü birden tığım ile topluyorum. Buraya şöyle bir tane bir zincir çektim. Şimdi hanımlar bakın, patiğimizin topuğu şöyle göstereyim hemen. Bakın, ayağı giyilince şöyle duruyor. Yüzü bile belli değil. Gizli kesim. Gayet temiz bir görüntüsü oluyor. Şimdi patiğimin kenarına şöyle tek sıradan oluşan bir de kenar oyası gittim. Nasıl yaptığımı da anlatayım sizlere. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Ya da benim gibi kenar oyası yapmak isteyenler de yapabilir. Şimdi ilk olarak hemen öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. Bakın şurada ilmeğin iki kanadına birden batarak bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bu zincirim ile bir kirpik oluşturup sıradaki kenar ilmek yerine şöyle bunu sabitleyerek kirpiğimi buraya sabitliyorum. Yine tekrar edelim. Önce sık iğne yapıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu kirpiği sabitliyorum. İkinciyi de yaptık. Bir diğerini daha yapalım birlikte. Önce sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. 3 tanesini birlikte yaptık hanımlar. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. Şöyle bu kenarı, şu pembeli bölümde de yine kenar ilmek yerlerine girerek aynı işlemi yapacağız. Sonra bu diğer kenarı derken ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı bu şekilde patiğimin çevresinde dolandım geldim. Hemen buraya bir tane bir zincir çekip ipimi keseceğim. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Arkada şöyle ilmek aralarından geçirerek gizliyorum. Bu buralarda kalan bütün iplerimizin ucunu hep video aralarında gizledim hanımlar. Bu şekilde iplerimizin ucu gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle. Evet. Bakalım hemen. Şöyle bakın. Topu kısmı şu şekilde. Patiğimizin duruşu. Hemen göstereyim. Bu böyle. Gayet güzel, şık bir patik oldu hanımlar. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Ayağımızda da görelim. Çeyiz için çok uygun bir model hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Modeli Pinterest'te görmüştüm. Yabancı bir Pinterest sayfasında görmüştüm. Paylaşmış yabancı bir hanım. Böyle çevirmek istedim. Bu şekilde. Buyurun. Patiğimizin ayaktaki duruşu bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel oldu. Tabanımız, patiğimizin topuk kısmı. Harika bir model oldu. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.